Bu ayda Kasım ayında Bitcoin ve Bitcoin'den sonra en çok yatırım yapılan XRP'de ve Ethereum'da acaba neler olacak? Almak veya satmak için doğru zaman mı? XRP'nin fiyatı Sibel etkinliğiyle birlikte yükselebilir mi? Yatırımcıların Kasım ayında dikkat etmesi gereken önemli olaylar neler? İşte bunların hepsini konuşacağız ama önce Bitcoin'e yönelik gelen önemli bir itirafı gündeme getireceğim çünkü unutmamamız lazım. Ledger çekilişimizde başlattık. Kanalıma abone olup zile dokunun. Videolarımı beğenin ve yorumlarınızda mutlaka aşağıya yazın. Siz de bu çekilişe böylece kolayca katılın. Şimdi bir önceki videoyu izlemediyseniz mutlaka onu da izleyin. Orada ben bir iddia attım ortaya. Dedim ki eğer bu ay sonuna kadar YouTube'da abone sayımız 30.000 olursa benden size tam 2 tane daha böyle sıfır kutusunda jelatininde Ledger gelecek. O yüzden bu videoyu, bu kanalı arkadaşlarınıza gönderin. Facebook'ta ve Twitter'da paylaşın dostlar ama olamazsak da canınız sağ olsun. Şimdi Bitcoin'e ben başlamak istiyorum dostlar. Bakın Bitcoin'e başlayacağım. Bir de bir itiraf var ki kripto para camiasında çok da önemsenmedi ama kesinlikle çok önemli bir itiraf. Bitcoin'de tabiri caizse nedenli pis işlerin döndüğünü gösteren bir itiraf aynı zamanda. Şimdi CoinDesk'i biliyorsunuz değil mi? Popüler kripto para portalı. Birleşik Devletler Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC Başkanı'yla Big Röportaj gerçekleştiriliyor. Nerede? CoinDesk'te ve CFTC Başkanı diyor ki buraya çok dikkat. Bitcoin'in 2017 yılının sonundaki o büyük yükselişi var ya işte onu durdurabilmek için bizzat Amerika Başkanı Trump bilerek isteyerek Bitcoin'de vadeli işlemlerin piyasaya sürülmesine izin verdi. Sonrası malum zaten değil mi? Sonrası onların tabiriyle balon patladı. Şimdi büyük yükselişin ardından biliyorsunuz büyük düşüş geldi ama bu arada ben bu vadeli işlemler nedir ne değildir emin olun yani en az belki 50 videoda bahsetmişimdir burada. Büyük para babaları Bitcoin'e vadeli işlemler gelince artık sadece Bitcoin yükselirken değil artık düşerken de para kazanmaya başladılar falan filan. Yani detayları eski videolarda var. Bu haber ama şu açıdan önemli. Amerika dolardan daha büyük bir güç olsun istemiyor. Olaylar yatışınca da üzerinden zaman geçince böyle peş peşe itiraflar da geliyor. Ama Bitcoin hani bir Facebook Libra gibi de değil ki. Hani kimi yasaklayacaksın, neyi yasaklayacaksın abi? O yüzden bu tarz trade piyasalarıyla Bitcoin'in kanını emmeye çalışıyorlar. Hatta bakın abi çok ilginçtir ki size bir şey daha söyleyeceğim. Bir önceki videomda Masterlock'un analizinden bahsetmiştim değil mi? İzlemişsinizdir belki. Tabii yani olur veya olmaz o ayrı bir şey ama Bitcoin'de 70.000 dolardan bahsedeceksek önümüzde böyle bir hani yükseliş olacaksa şayet belki de ne olacak biliyor musunuz? Hani Amerika şu ETF'leri onaylamıyor ya. Bekliyoruz, red geliyor, o başlıyor bilmem ne falan filan baya böyle kakafoni oluyor. Belki de dostlar, belki de Amerika ETF'leri onaylamak için Bitcoin'in tekrar böyle bir büyük yükseliş yapmasını bekliyor da olabilir ya. Hani tekrar yükseldiğinde hop diyecek bir bombada patlatacak ETF'ler onaylandı. Bu sefer de ETF ile kısa bir yükseliş dalgasından sonra çünkü aynısı vadeli işlemlerde de oldu. Akabinde tekrar bir düşüşe geçecek olabiliriz dostlar. O yüzden belki de yani ETF'leri sürekli gündemden düşürmüyorlar. Ben size söyleyeyim ama yüksek ihtimal böyle olacak. Ben böyle hissediyorum. Bunların tabii bu ayki biliyorsunuz Kasım ayıyla pek de bir ilgisi yok ama ben gerçekten yine de gündeme taşımak istedim. Peki dostlar Kasım ayına gelelim. Kasım ayında Bitcoin'de bizi bekleyen böyle büyük bir tehlike veya güzel bir haber var mı derseniz de ben şunlardan bahsedeceğim. Bakın. Geçtiğimiz aylarda sizinle kendisini böyle Satoshi Nakamoto falan olduğunu iddia eden Craig Wright'ın son olayını paylaşmıştım. Neydi o hatırlarsınız. Ağustos ayında Florida Mahkemesi Craig Wright'ın eski ortağı David Kleiman'a tam 500.000 Bitcoin ödemeye mahkum etmişti Craig Wright'ı. Sonra bizim Craig ne yaptı? Son ödeme tarihini Ekim ayına kadar uzattı önce ve sonra da işte çok yeni bir habere göre de sözde Satoshi Craig Wright bu anlaşmayı bozmuş ve ben bu 500.000 Bitcoin'i ödemiyorum demiş. Hatırlarsanız bakın demiştim size. Craig Wright bu parayı öderse ve eski ortağı da bu 4 milyar 500 milyon dolar para yapan tam 500.000 Bitcoin'i satarsa Bitcoin'de gerçekten sert bir düşüş hareketi gelebilir
olabilir demiştim. Şimdi ise baktığımızda o tehlike biraz olsun kalktı tabii ama mahkemenin de bu noktada ne cevap vereceği gerçekten önemli. Ki bu arada şunu da söyleyeyim. Craig Wright müthiş böyle bir hani kendisini sevdiği şov yapma şansını da elinin tersiyle böyle çat diye tepti abi. Düşünseniz abi, çıkarıp böyle şak diye 500.000 Bitcoin'i karşı tarafa gönderiyorsunuz. Kendisinin gerçek Satoshi olduğunu iddia eden birisi bu sözünde eğer ciddi olsaydı bunu zaten çok rahat yapabilirdi abi. Neyse, Bitcoin'i muhtemelen düşürebilecek bu olayı en azından mahkeme cevap verene kadar muhtemelen Kasım ayı içerisinde tekrar düşünmemize gerek kalmadı gibi duruyor. Şimdilik bu sevindirici bir gelişme ama bunun dışında dostlar Bitcoin ile ilgili bir konuda da sizleri böyle minicik uyarmak istiyorum. Biliyorsunuz Bitcoin'e son 1-2 aydaki böyle ani gelişen sert düşüş ve yükselişlerde bu fiziksel vadeli işlemler dediğimiz BAK platformu tarafından bakacak olursak bu olaya dostlar, bu sert düşüş ve sert yükselişlere hatırlarsınız abi. Bakın BAK'ta ilk duyduğumuzdan beri benim söylediğim bir şey vardı. BAK Bitcoin'e artı eksi ekstra hacim getirebilir, ekstra hareket getirebilir demiştim ki nitekim de geldiğimiz noktada şöyle bir analiz edersek BAK Bitcoin'e 2 düşüş bir de yükseliş getirmiş olabilir dostlar bu cepte. O nedenle hani BAK'ın ne yapacağını dikkatle gerçekten bu noktadan sonra analiz etmek, incelemek lazım. Nasıl vadeli işlemlerin bu kontrat tarihlerine dikkat ediyorsak aynı şeyden bahsediyorum. BAK'ın hacmi arttıkça Bitcoin'in üzerindeki düşüş veya yükseliş baskısı da aynı oranda artabilir abi. Aklımızın hep bir köşesinde bence bu noktadan sonra BAK olmalı. Neden? Çünkü şunu söylüyorum. Bakın BAK'ta CFTC onaylı. Eğer dostlar CFTC sizde bir şeyleri çağrıştırmıyorsa lütfen bu kaseti başa sarın. Yani bu videoyu başa sarın. Tekrar izleyin. Bu arada BAK'ı da nereden takip edebileceğinizi ben önceki videolarımda açıklamıştım. Biliyorsunuz BAK Bot adında bir Twitter hesabı var. En kolay oradan takip edebilirsiniz. Şimdi dostlar hızlıca Bitcoin'in teknik analizine ben geçmek istiyorum. Bir önceki videoda sizinle ne paylaşmıştım abi? Teknik analiz tarafında bir üçgen paylaşmıştım değil mi? Ben bu videoyu hazırlarken üçgen ısrarla kırılmamaya, aynı seyrinde gitmeye devam ediyor. Öte yandan düşüş yönlü beklentimin de şunu söyleyeyim. İptal olması için de Bitcoin'in 9250 üzerinde tutulması gerekiyor demiştim ya. Şimdilik ama tehlikeli bölgede biz dolaşmaya devam ediyoruz dostlar. Yani 9000, 9050, 9100, 9150 falan buralar hep tehlikeli bölgeler. Üçgeni şimdi dostlar göreceksiniz biraz daha güncelledim. Buralardan kırabiliriz veya başka bir ihtimal olarak buralarda biraz daha biz dolaşmaya devam ederiz. Biraz daha böyle bir vakit geçiririz Bitcoin'de dostlar ama yine de tabii ki de ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum ama Kasım sonuna kadar da yani şu malzemeyi koyduğumuz zaman tabloda sanki çok böyle gitmez gibi duruyor. Diyerek dostlar isterseniz şimdi de böyle jet hızıyla XRP'ye geçelim. XRP Kasım ayında yani bu ay ne olabilir abi? Bunu bir konuşmak istiyorum dostlar. XRP'nin daha doğrusu Ripple'ın Swell etkinliği geldi çattı. Tarihler yaklaştı biliyorsunuz. 2018'deki San Francisco'da gerçekleştirilen bu Swell etkinliğine o zamanlar Amerika'nın eski başkanlarından Bill Clinton da katılmıştı. Ama bu sene Swell 7-8 Kasım'da Singapur'da gerçekleştirecek yani 3 gün sonra başlayacak ama geçen sene hani baktığımız zaman böyle havalı bir organizasyon falan yapmışlardı böyle ama etkinlik anlarında değil, fiyata baktığımız zaman etkinlik anlarında değil ama etkinlikten önce XRP bir miktar yükselmişti. Şimdi bu sene baktığımız zaman dediğim gibi yani 3 gün var henüz etkinliği ama Swell'e dair XRP'de henüz bir hareket yok. Hani bu arada şundan da kaynaklanıyor olabilir. Geçen sene biraz daha böyle bir hani şişirmişlerdi falan. Bill Clinton falan katılıyordu. Bu sene bu kadar bilinen bir isim yok diye biliyorum. Belki de bunun etkisiyle abi yatırımcılar geçen seneye oranla Swell'i gözlerinde biraz daha böyle bir küçültmüş olabilirler. Ama hani önümüzde bence şu birkaç günde şu senaryolar olabilir. Swell, XRP, Ripple üçgeninden bahsediyorum. Eğer dostlar XRP yatırımcısıysanız ve XRP'de hani böyle bir yükseliş görüp oradan elinizdekileri çıkarmak istiyorsanız yani yeter ya artık XRP'de beklediğim falan diyorsanız şunları lütfen çok dikkatli dinleyin. XRP'nin son bir ayına baktığınız zaman çok biliyorsunuz yani orta halli bir gidişat görüyoruz değil mi? Ne çok düşüyor ne de böyle çok yükseliyor ama dediğim gibi Swell'in fiyatlanması XRP'de olmadı. O yüzden şimdi şu seçenekler masada bence var. Birincisi ne olabilir biliyor musunuz? 7 Kasım'a kadar etkinlik başlayana kadar gecikmiş bir yükseliş dalgası görebiliriz. İkincisi etkinlik boyunca işte sürpriz bir açıklama
açıklama gelir, işte bir ortaklık diye böyle bam diye masaya koyarlar veya işte bir iş falan açıklanır abi. Bu da XRP'yi yükseltebilir. Üçüncüsü ise de hani fiyata bu Svel etkinliğinin hiçbir etkisi olmaz. İşte 7-8 Kasım'a kadar XRP orta hali şekilde dalgalanmaya devam eder. Etkinlikte böyle sıradan gelir geçer abi. Svel'in etkinliğe dediğim gibi herhangi bir etkisi olmaz. Şimdi 3 tane seçenek var dostlar ama Ripple'ı biliyorsunuz abi. Daha geçen bile çatır çatır XRP sattı. XRP'nin üzerinde zaten Ripple yeterince bir satış baskısı kuruyor. Tamam, yani her ne kadar borsalara düşmeden bunları satsa da, el altından satsa da veya anlaşmalarında bu Ripple'ı, XRP'yi bir ödeme metodu olarak kullansa da bu haberler piyasaya düşüyor. Değil mi? Yani yatırımcılar, XRP yatırımcıları bu haberleri duyuyorlar, görüyorlar. Dolayısıyla sen bunu borsada satma, bundan bağımsız şekilde bu XRP'de gayet ve gayet bir satış baskısı oluşturuyor. Bir de biliyorsunuz Facebook'un Libra'sı var, JP Morgan'ın coin'i var. Bunların ne yapacağı da hani meçhul. Bunları da bekliyor olabilirler yatırımcı tayfası. Oralardan da Kasım ayında gelebilecek bir haber XRP olumlu veya olumsuz ciddi bir şekilde etkileyebilir dostlar. XRP'ye ekstra bir hacim getirebilir. Bunun dışında mesela şeyi konuşmak istiyorum dostlar. Japonya'nın önemli bir finansal kuruluşu olan SBI, Ripple destekli MoneyTap ile tam 15 milyon kişiye ve 1,5 milyon satıcıya ulaşacağını açıkladı, biliyor musunuz? Eğer bu tarafta işler hani böyle hızlı bir şekilde giderse, bu ay sağlara bu iş inebilirse XRP'ye ekstra bir enerji veya ekstra bir sinerji gelebilir. Teknik tarafta da XRP'yi de konuşacak olursak dostlar, şunları söylemek istiyorum. Hani biliyorsunuz XRP'de demin konuştuk, yatay bir seyir vardı ya. İşte o yatay seyir baktığımız zaman alçalan üçgen formasyonuna benziyor. Yani Bitcoin'de beklediğimiz hani bir sert bir hareket var ya, işte o aynı hareket XRP'de de bir ihtimal olabilir. Şimdi bir de hani başka bir noktadan bakıp destek direnci konuşacak olursak da bakın 28 centte önemli bir destek var ki zaten ben burada fark ettiyseniz bunun kırılmasından söz ediyorum aslında. Bunların altına düşerse ne olabilir? Bakın 27 cent, 26 cent, 25'i atlıyorum. 24 centte de destekler var ama XRP'de yapılan teknik analizlere de ben baktım. Yani genel olarak olumlu bir havada hakim. Bunu da söyleyeyim ve hani iyi bir yükselişi konuşmak içinse 30 veya 32 centi bizim böyle net bir şekilde geçmemiz lazım. Mesela Svel etkinliğini konuştuk demin. Bu etkinlikte bu heyecan yok gibi duruyor ama Svel için bakın gerçekten hani iyi olduğu, XRP için böyle bir pompa bir güç oldu, itici bir güç oldu falan bizim dememiz için XRP'nin en son 18 Eylül'de yakaladığı 32 cent direncini aşması lazım dostlar. Oralara gelip ben burayı tekrar yakalıyorum, çatır çatır ben ölmedim bitmedim demesi lazım. Şimdi isterseniz Ethereum'a geçelim ve Ethereum Kasım ayında ne olabilir? Yani yatırımcılar neye dikkat etmeli? Bu konuyu konuşalım ama biliyorsunuz yani en büyük ikinci kripto paradan bahsetsek de popülerlikte Ethereum muhtemelen XRP'nin biraz arkasında kaldı ama Ethereum'da da şu an 2.0'ın ayak sesleri var dostlar. Ethereum 2.0 ile birlikte yeni blok zincirine geçecek. Hatta Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin şu an ne yapıyor biliyor musunuz? Eski yeni iki zinciri de birbirine bağlamak istiyor ama bazı yazılımcılar buna ısrarla karşı çıkıyorlar. Eski ve yeni zincir, hani var ya şu andaki zincir ve yeni zincir zaten birbiriyle iletişime geçemez. Bu her iki zincire de güvenlik riski doğurur. Hatta Ethereum hiç 2.0'a falan geçmesin diyen bir kitle de var. Yani atomik işlem yeteneğini kaybedecek falan diyorlar. Neyse bunların zaten önümüzdeki yıl gerçekleşmesi ve bununla birlikte de Ethereum'a Proof of Stake'in gelmesi ve artık nihayet bekliyoruz böyle. Ölçeklendirme sorunlarının bitmesi bekleniyor bir yandan Ethereum tarafından. Şu an mesela araştırdığıma göre Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin harıl harıl Ethereum üzerine uygulama yazılımcılarını, kullanıcılarını bilgilendirmeye, eğitmeye çalışıyor biliyor musunuz? Ethereum'un 2020 ve sonrası için. Neyse bunlar zaten gelecek ayların konuları. Biz bu videonun konusunun dışarısına isterseniz çok fazla çıkmayalım ve Ethereum Kasım ayında ne olabilir bunu bir konuşalım. Dostlar 2.0 falan filan hani iyi güzel bunlar eyvallah falan ama normal yatırımcılar teknik taraftan ne oluyor? İçeride siz kavga dövüş müsünüz? İşte eğitim mi yapıyorsunuz? Bunları bilmiyorlar abi. Bunları bilemezler. Bak XRP abi topluluğunu biraz boşlamıştı biliyorsunuz ama şimdi tekrar XRP Ripple tayfası işi sıkı tutmaya başlıyor. Sıkı tutmaya çalışıyorlar, zorundalar. Safları sıklaştırıyorlar. İşte etkinlikler yapıyorlar. İşte ne bileyim yeni satın almalar falan yapıyorlar ama Ethereum o tarafta yatırımcılarını bayağıdır yalnız bıraktı. Tabiri caizse bir kış uykusuna daldı ve hal böyle olunca da yani Ethereum'un eski heyecanı kalmayınca da
kullanıcıya, yatırımcıya yansıyan herhangi bir yenilik, ne bileyim herhangi bir heyecan da pek olmuyor yani. 2 daha 4. Hani bir ne bileyim proof of stake gelse, ICO'ların tükenmesiyle kaybettiği gücünü Ethereum başka bir şeyle yenileyebilse, yakalayabilse, biz de daha rahat önümüze bakabilsek ya. Ama yine de bakıyorsunuz abi, geçenlerde Çin'in yayınladığı bu kripto paraları teknoloji, yaratıcılık ve uygulanabilirlik alanlarında değerlendirip listelemesi var ya, bunu işte 2-3 ayda bir falan yapıyor. Bakıyorsun abi, daha çok yeni ya. Bir hafta oldu olmadı Ethereum hala 3. sırada ya. İşte bu noktada ben acaba diyorum, yani Çin ve Rusya'nın yakınlaşmasının bir sonuçları mı acaba bunlar? Biliyorsunuz yani bu geçenlerde Çin'den geldiği söylenen kripto paralardaki yükseliş dalgası var ya, işte o dalgada Çin Başbakanı'nın sözleri çok önemliydi. Aynı başbakan daha şurada Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı için en iyi dostum demişti, biliyor musunuz? Her neyse dostlar, yani bunlar daha komplike noktalar. Ethereum bu kadar kan kaybetmişken, yeni bir hikaye de en azından henüz yakalayamamışken hala bu listede üst sıralarda olması aklıma benim bu tarz diyalogları getirdi. Yalan yok. Kısa vadede, şimdi şunu söyleyeyim, kısa vadede hava çok mu negatif? Bence değil, ama söylediklerim biraz daha böyle uzun vadeye yönelik dostlar. Biraz daha geleceğine yönelik. Yoksa Kasım ayında Ethereum'u iyice böyle yerin dibine sokacak çok önemli bir olay, çok önemli bir beklenti, gelişme var mı derseniz böyle bir şey de yok gibi. Neyse dostlar, devam edelim jet hızıyla ve Ethereum'un teknik analizine konuşalım. Teknik analizde Ethereum'da ne görüyoruz biliyor musunuz? Yine bir sıkışma görüyoruz, yine bir daralma görüyoruz. Bu formasyonda Ethereum yukarıda aşağıda gidebileceği için ben size tam bu noktada, bu videoda kontrol noktalarını vereceğim dostlar. Yani Ethereum düşerse veya yükselirse işin hangi aşamasındayız? Bunu sizin daha rahat anlayabilmeniz, takip etmeniz için. Hani ben takip edeceğim, sizin de takip etmenizi öneririm tabii ki. Şimdi dostlar, biliyorsunuz Ethereum 183 dolar civarı ve yukarı doğru kırıp daha da yükselmeye çok yakın. Fiyat 188'e gelirse anlayın ki, hani tabii ki de yani %100 diyemesek de büyük ihtimalle biz bunu kırdık, daha da yukarı çıkabiliriz. Ama şayet dostlar, şayet Ethereum 179-176 dolar civarlarına gerilerse, işte tabii ki yine kesin diyemesek de Ethereum yüzünü biraz daha böyle bir aşağıya döndü diyebiliriz. Düşüş ihtimali daha fazla olabilir diyebiliriz. Bunlar tabii ki şimdilik Kasım ayı özelinde bizim dikkat etmemiz gereken kontrol noktaları. Şunu demek istemediğim için size dostlar daha fazla bilgi vermeye çalışıyorum. Yani Ethereum simetrik üçgende bu formasyonda düşerdi, yükselirdi. Bunu dememek için size kullanabileceğiniz, alıp uygulayabileceğiniz useful information'da denilen bilgiler paylaşmaya çalıştığım için bu tarz kontrol noktaları vermeye çalışıyorum. Yani ne gelirse peşinden hangi tepki gelebilir, bunları sizlere önden anlatmaya çalışıyorum. Toparlayacak olursak dostlar, Kasım ayında eğer tüm kripto paraları böyle etkileyen, sert düşüren veya sert yükselişler yaşatan bir olay olmazsa Ethereum bir süre daha böyle gider gibi de duruyor. Önümüzdeki sene bu 2.0 yenilikleriyle birlikte, ama şunu söyleyeyim, Ethereum'u inanın çok daha fazla konuşacağız. Bitcoin'i, XRP ve Ethereum'u da bitirdiysek önce hızlıca bugünün bonus bilgisine geçelim ve bu arada siz de piyasa fiyatı 550-600 TL olan donanımsal kripto para cüzdanını kazanmak isterseniz, bunun çekilişine katılmak ve kazanma şansı yakalamak isterseniz daha doğrusu, kanalıma hemen abone olup zile dokunmayı ve en az bir yorum yazıp videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de biliyorsunuz 30.000 abone iddiası koyduk. Bu ay sonuna kadar YouTube'da 30.000 abone olursak şu an 27.000 küsür civarındayız. Benden size bunun gibi 2 tane daha ekstra ledger gelecek. Şimdi dostlar, bunu da geçtiysek bugünün bonus bilgisini vermek istiyorum size. Bildiğimiz Nokia var ya, biliyorsunuz 90'larda cep telefonları popüler olan, işte böyle 33 onları, işte 51 onları falan olan, işte o Nokia'nın ilk ürettiği şey neymiş biliyor musunuz? Ben öğrenince gerçekten şaşırdım. Dostlar, Nokia'nın ilk ürettiği şey mermiymiş. Evet, yani cep telefonlarıyla ünlü bir markanın, Nokia'nın bir dönem gerçekten sektöre damga vurmuş bir şirketin ilk ürettiği şey mermiymiş. Şimdi ise bakalım bir önceki videoda sizlerden acaba neler gelmiş? Hangi sorular gelmiş? Hangi yorumlar gelmiş? Onları da şöyle bir hızlıca okuyalım. Öncelikle bir önceki videoyu paylaştığım gün kızımın doğum günüydü. Geçen cuma hayatındaki ilk doğum günüydü. Bunu da videoda bir cümleyle geçirmiştim ve bunu kutlayan, bunu duyan ve yazan o kadar çok yorum aldım ki hepinize teker teker teşekkür etmek istiyorum dostlar ve yine başka ne tür yorumlar gelmiş onu okuyalım istiyorum. Halil İbrahim Demirkap diyor ki, küçük istasyonlarda duran büyük istasyonlara yetişemez, devam üstad. Videoyu beğendim, çekilişe katılmak istiyorum demiş Meher.
Başka. Aralık ayının ilk haftası büyük yükselişe başlayacak ve 16.000 dolara kadar gireceğiz. Ekran görüntüsü alın demiş Mehmet Kılavuz. Bunu neye göre söylemiş bilemedim. XRP bekliyoruz. XRP geldi demiş Can. XRP bekliyoruz demiş Can. Holochain ve TRX yani Tron'la ilgili video yapar mısın demiş Haydar Çolak. Holochain ile ilgili zaten aralarda güncelleme videoları yapıyorum ama eğer Holochain topluluğundan bir istek gelirse yorumlarda vesaire tabii ki yani başım gözüm üstüne yapmak isterim. Tron'la ilgili de zaten bir veya iki önceki videom direkt bam diye Tron'la ilgili. Onu izleyebilirsiniz. Çok güncel bir video. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ne yapın? Kripto Sözlük'te kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.